Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Şubat 6 Mart haftasını konuşuyoruz. Yükselen özür dilerim Aslan Burcu arkadaşlarım için. Bakalım bu yeni haftada sizi nasıl enerjiler bekliyor arkadaşlar. Özellikle 2 Mart haritasını açtım ben. Çünkü zaten bütün haftayı etkileyecek. Ve burada 8. evinizi etkileyen çok güzel, güçlü bir enerji var. Ee, Enerji çok güzel çünkü Uranüs'le bağlantılı ve sizin kariyer alanınızla alakalı belki çok güzel bir teklif alacaksınız. Ekstra işlerle alakalı olabilir bu. Yani ben açıkçası burada size yüklü miktarda bir para gelebileceğini görüyorum. Ya da sağlık sorunu olan arkadaşlar varsa ani bir şekilde şifalanabilir. Ee, Bunun dışında Neptün'ün de çok güzel bir açısı var arkadaşlar. 6. evinizde. Daha çok aslında iş alanınızla alakalı. Belki kendi işinizi kuruyorsunuz bu dönemde. Ee, Ve dolayısıyla ben burada çok güzel kapılar açıldığını görüyorum sizin için. Sizin ilişkiler ve ortaklık evinizde de bazı enerjiler var. Ama bu enerji Uranüs'te sert bir bağlantıda. Yani belki de kariyer alanınızda bir takım sorunlar yaşayacaksınız. Ve bu dönemde size yeni teklifler de geliyor olabilir. O ayrı. Yani o güzel olan tarafı. Ama iş alanınızla alakalı, iş ilişkilerinizle alakalı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bunun dışında evlilik hayatınızda da bir takım fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Satürn ile Merkür'ün orada bir kavuşumu var ve bu kavuşum Uranüs'e sert bir açı yapıyor. Dolayısıyla sanki burada biraz engellemeler, zorlanmalar yaşama ihtimaliniz de var gibi görünüyor. Tabii ki asıl olan sizin haritanız. Ee, Kova burcunda planetleriniz varsa bunu çok daha yoğun bir şekilde hissedersiniz ve Boğa burcunda özellikle planetleriniz varsa yine bunu hissedersiniz arkadaşlar ama iyi açılarını da hissedeceğiniz kesin. Aşk alanınıza baktığım zaman Jüpiter zaten 8. evde ve yeni aya eşlik ediyor. Belki iş alanınızda bir kişiden hoşlanmanız, etkilenmeniz olabilir. Bu etkiyi de hissedersiniz arkadaşlar. Balık burcunda planeti olan arkadaşlarım, su gruplarında planetleri olan arkadaşlarım bunlardan etkilenecektir. Şimdi bakalım deste neler söylüyor Aslan burcu arkadaşlarım için. Şöyle kartlarımızı da görelim. Kader çarkı kartı ve bahçeler. Bu aslında geçmişten bazı hak edişlerinizin olduğunu, adalet kartının da gelmesi burada ilahi adaletin size olumlu etkisi olacağını gösteriyor. Fakat fareler kartının gelmesi burada evet bu ilahi adalet sağlanacak arkadaşlar. Sizin bir hak edişiniz var. Bu hak ediş size teslim ediliyor. Ama bunun yanında arka planda sizin bu hakkınızı almanız karşısında çok fazla konuşmalar ve kötü enerjiler olduğunu da görüyorum. Bu yakın çevreniz olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir, akrabalarınız olabilir. Çok fazla bir etkisinin olacağını düşünmüyorum ama yine de size bir nazar enerjisi uğrayabilir arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada bir bayan figür çıktı. Ve bu bayan figür paralel kartın yanında gelmesi demek ki bu kişilerin özellikle bayan figürler olabileceğini gösteriyor arkadaşlar. Çevrenizdeki bayanlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bu dönemde. Ve daha önceden ektiğiniz tohumların bu dönemde yeşerdiğini ve güneş kartının gelmesi, siz zaten Aslan burcusunuz. Bunun gelmesi çok normal ama çok güzel bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Hem parasal hem iş konuları ve hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz ne varsa arkadaşlar bu dönemde artık siz daha önce ektiğiniz tohumların meyvelerini alacaksınız. Ve bu nazar enerjisinden kaynaklı olarak bazı işleriniz aksayabilir, gecikmeye takılabilir. Bu nazar konusunda siz
Dua okuyabilirsiniz. Bunun yanında yani suya bir takım dualar okuyup içebilirsiniz. Evinizi sirkeli suyla silebilirsiniz. Bir takım önlemleri alabilirsiniz arkadaşlar. Ve hatta evinizde akgünlük yakmanızı ben tavsiye ediyorum. Kötü enerjileri barındırmaz ve uzaklaştırır sizden. Bu kötü enerjileri size yönlendiren kişilerin daha çok sizin soyunuzdan yani akraba olabileceğini ben görüyorum arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin. Ve hep geçmişle alakalı hak edişlerinizin size döndüğünü görüyorum ben. İş kurmak isteyen arkadaşlarım varsa bu dönemde iş kurma ihtimalleri çok yüksek. Ve bazı kontratların olabileceğini görüyorum. Uzak mesafelerden size gelebilecek bazı haberlerin, güzel hayırlı haberlerin, tekliflerin olabileceğini gösteriyor destemiz. Şimdi duygusal hayatımız için de bakalım. Bakalım Aslan Burcu arkadaşlarım duygusal hayatlarıyla alakalı olarak bu hafta neler yaşayacaklar? Hava Kraliçesi ve Abonos. Burada bir takım sıkıntıların, tartışmaların olduğunu, fikir çatışmalarının olduğunu görüyorum ve özellikle para konusunda olabileceğini görüyorum ben bunun sebeplerin. Eğer aile hayatınız varsa, evlilik hayatınız varsa daha çok parasal problemler gündemde gibi görünüyor ve fikir çatışmaları bu yönde gibi görünüyor. Bazı arkadaşlarım için geçmişten dönüşler olabilir bu dönemde. Ve daha önceden aslında dilediğiniz, bu konuda dilediğiniz bir dileğiniz varsa bu dönemde gerçekleşebilir. Ama sanki bu ilişkiyi onaylamayan kişiler de varmış arkadaşlar. Ve gerçekten arkanızdan yapılan konuşmalar, sizin mutluluğunuzu istemeyen kişilerin olabileceğini görüyorum. Ve dedikoducu bazı kişiliklerin olduğunu görüyorum. Gerçekten nazar enerjiniz çok yüksek. Lütfen bu konuda çok dikkatli olun. Yani bu dönemde aslında sizin evlilik hayatınız özellikle varsa çok gündemde olacak. Yani fikir çatışmalarınız, anlaşma yönünde, uzlaşma yönünde çabalarınız çok dikkat çekiyor. Ama haftanın sonuna doğru işte bazı olumsuzluklar olabilir. Onu demek istiyorum. Bu ilişkide sizin mutlu olmanızı istemeyen, çekemeyen insanların olduğunu görüyorum ben. Bunlar yakın çevrenizden bildiğiniz, bilmediğiniz kişiler olabilir. Bunlara çok dikkat edin. Bazı arkadaşlarım geçmişten dönüş alacaklar. Bu alacakları dönüşle alakalı da yine nazar enerjisi çok açık arkadaşlar. Evet, bu haftalık açılımımız bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.